Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bu videomuzda MACD indikatörünü inceleyeceğiz ve en iyi bir şekilde al sinyalleri, sat sinyalleri takip edeceğiz. Bunlardan faydalanmaya çalışacağız. Hemen yatırım tavsiyesi değildir, uyarımızı yapalım. Ve uyarımızı yaptıktan sonra TAV havalimanları grafiğini açıyoruz. Şimdi bakın şu göstergeler kısmından macit yazdığımızda hareketli ortalama yakınsama, ıraksama diye bir Türkçe çevirisi olmuş. Hiç güzel olmamış. Ama bunu açtığımızda MACD indikatörü açılıyor arkadaşlar. Ve bakın burada birçok sinyal var ve birçok burada bilgi var bu indikatör içerisinde. Hemen inceleyelim. Bakın orta kısmında mumlar var. Mumların üzerine çıkıyor ve altına iniyor. Bakın şu çizgiler mavi ve turuncu çizgiler ve birbirleri kesişiyor. İşte bu kesişimler asal sinyalleri. Mesela mavi çizgi turuncunun altına indiğinde sat sinyali, eğer turuncunun üzerine çıktıysa bir al sinyali oluyor. Yani mavi çizgi önemli, turuncu ile kesişmesi. Ve mumlar önemli. Bakın mumlarda şöyle bilgiler var. Mesela şu mumlar birbirinde hacimdir arkadaşlar bunlar. Birbirinin üzerine doğru geliyorsa hacim de destekliyor demektir. Yani alıcılar da destekliyor demektir. Ama fiyat yukarı çıkıyor ama şu şekilde böyle artık hacim düşüyorsa o zaman alıcılar zayıflıyor demektir. Bu da dönüşe işaret oluyor. Yani trendin devamının zorlandığı, artık fiyatın zorlandığı ve oradan kısa zaman içerisinde dönüş hareketlerine hazırlıklı olmak gerektiğini bize söylüyor. Bu şekilde al sinyali buradan bakın mavi turuncunun üzerine çıkmış bir al sinyali gelmiş. Güzel, güçlü bir al ve buradan bakın daha sonra düşüyor ve burada sata geliyor arkadaşlar. Şimdi bu bir. İkincisi biz bu grafiği mesela bu grafiğe baktığımızda tam şuradan bir al sinyali gelmiş. Şuradan al sinyali gelmiş. Daha sonra fake olup satışa gelmiş. Tekrar al'a dönmüş. Ve buradan mesela şu aldan alan kişi 13 civarından alıp mesela şuraya kadar taşıyor. Bakın buraya kadar taşıyor. Burada bir daha sata dönüyor. 14. Yani şu kısımda 13 40'dan 15.75'lere ortalama bir fiyatı taşıyor, getiriyor. Burada güzel bir kar getirisi oluyor mesela şu sinyalin. Ama dikkat edeceğimiz başka sinyaller de var. Yani daha önemli bölgeler de var. Onu da şöyle göstereyim. Bakın şu mumların altındaki al sinyalleri bir dipten dönüş oluyor. Yani çok güçlü bir rally getirmiyor. Bunlar şöyle zayıf al sinyalleri, yani bir toparlanma emaresi. Ama eğer mumların üzerindeki bir al büyük zaman diliminde, özellikle büyük zaman diliminde mumların üzerindeki bir al sinyali daha büyük rally'leri tetikliyor ve onların sinyalini üretiyor diyebiliriz. Yani şurada mesela en son yaptığı büyük rally'ye bakın. Şöyle yapalım. Bakın en son yaptığı 14'ten 100'e kadar gitmiş ortalama. Şimdi buradan ürettiği sinyal, şuradan ürettiği sinyal bakın şuraya kadar götürmüş. Şuraya kadar götürmüş. Daha sonra yukarılardan ürettiği sinyal ise nereden, bakın en son şurada vermiş mesela 30'lardan 90 küsürlere, 100'lere kadar neredeyse. Buralarda da yine birikim, akümülasyon. Yani şu üstten gelen al sinyalleri çok daha bizim için değerli oluyor. Bunlar daha değerli. Bunlar ise zayıf bir toparlama emaresi olarak düşünebiliriz. Ben böyle ifade ediyorum ve böyle çalışıyorum bunun üzerinde. Yine mesela büyük zaman dilimi önemli mesela. Büyük zaman diliminde al vermişse küçük zaman diliminde mesela burada şu tarihe bakın. Bakın 20 Aralık falan diyebiliriz süre. 20 Aralık, hatta 2 Ocak falan diyebiliriz. Burada bir sat gelmiş haftalıkta. Şimdi günlüğe bakacağız. Tabii bu kocaman bir rally. Yani bu rally 40'lardan 90'lara gelmiş bir rally. Şurada, hatta şurada sinyal vermiş. Burada al vermiş. Bu rally boyunca bakın haftalıkta hiçbir sat yok. Ama şimdi günlüğe bakacağız. Küçük zaman dilime baktığımızda bakın bir sürü yanlış sinyal üretmiş. Bir sürü yanlış sinyal üretmiş. Bakın işte burada sattırıyor, aldırıyor, sattırıyor, aldırıyor, bir sürü kesişim var. Ama biz neye odaklanmamız lazım? Daha büyük zaman diliminde durum nasıl? Çünkü büyük zaman dilimi küçük zaman dilimini yutar. İndikatörler de böyledir. Yani şurada mesela 4 saat diye açarsın, bir sürü sinyal gelir. Ama haftalıkta hala aldadır. O zaman rallilerde ne yapılacak? Bu indikatör kullanılıyorsa rallilerde büyük zaman dilimine bakılacak. Mesela şöyle aylığa bakalım. Aylığa bakalım bir de. Bakın
aylıkta sadece şurada bir al üretmiş. Yani uzun vade bir yatırım yapacaksanız gerçekten muazzam bir indikatör. Şöyle şurada bir mesela al üretmiş. Burası ortalama 20 TL daha doğrusu. Burada al üretmiş ve bir daha sat üretmemiş. Ta şimdi artık tabii çok şiştiği için fiyat buradan geri dönüşler yaşıyor. Artık bir sat üretebilir. Tabii bir de şu da var. Şimdi bu aylıkta al üretti. Bundan sonraki gelecek düşüşler bizim için alım fırsatı oluyor. Yani aylıkta al. O zaman ne yapacak? Buradan yukarı devam edecek demek ki artık yeterince zaten buradan düşüşte yeterince toplanmıştır fiyat. Haftalıktaki bu sat, bak şuradaki satlar, hatta günlükteki şu bölgedeki şu bölgede zaten önceden belirlemiştir. Şu bölgedeki satlar bizler için ne yapılıyor? Bizler için hep alım fırsatı oluyor. Düşüşler alım fırsatı, toplanma fırsatı ve daha sonrası çok güzel bir kar getirisi oluyor. O yüzden MACD'yi nasıl kullandığın önemli. Yani her al sinyali doğru al sinyali değil. Her saatte doğru sat sinyali olmuyor ama önemli bölgelerden gelen sinyalleri takip edip daha küçük zaman diliminde doğru alımlar kovalanırsa güzel kar sağlanır diye düşünüyoruz. Ve burada mesela bir sat sinyali, aylıkta bir sat sinyali ve buradan sonra bakın şu bölgede, hatta daha grafiği büyütelim. Şu bölgede MACD'de bir sat sinyali gelmiş ve buradan aylıkta, bakın aylıkta buradan düşüş %54. Yani burada hiç işleme girmek mantıklı değil. Aylıkta sat varken. Şimdi haftada açacağım. Bakın şu bölgeye yine şu bölgeye odaklanacağım. Haftalıkta evet. Haftalıkta mesela şurada bir al gelmiş ama bu aylıkta hala bozuk olduğu için bu tekrar şu fiyat yani 17 TL'lerden tekrar 10 TL'lere ortalama düşmüş. Yani aylıkta sat varsa orada işlem almak pek mantıklı olmuyor MACD indikatöründe. Ama aylıkta al varsa fiyat düştü mü o zaman bir alım fırsatı, desteklerden ne yapacaksın? Alımlarını kovalayacaksın. Yine son bir şey daha göstermek istiyorum. Bakın burada hemen hemen birbirine yakın iki tane dip. Ama şurada ciddi bir düşüş söz konusu. Burada aslında indikatör bize ne sinyali veriyor? Yani ikili dip. Birbirine çok yakın bir dip. Burada çok fazla düşmüş. Demek ki bu düşüş aslında büyük bir dönüşün de, yani ilk kırılımda mesela şöyle yapabiliriz. İlk kırılımda, ilk sinyalde büyük bir yükselişin ne olacak? Tetikleyicisi olacak. Bu son düşüş oluyor zaten. Onayla, bakın geliyor. Buradan onaylanıyor. Artık kırılım. Daha sonra yukarı doğru hareket devam ediyor. Eski zirvesini bile geçiyor. Evet. MACD indikatörü bu şekilde arkadaşlar. Zaman önemli MACD indikatöründe. Yani tepelerde de mesela uyumsuzluk da yakalayabilirsiniz. Nasıl diplerde bir dönüş yakalıyorsa tepelerde de uyumsuzluk yakalanabiliyor. Anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Sağlıcakla kalmanızı dilerim.